Mart'ın 7'si dedik, artık Mart'ın 7'si geldi. Şibarium diyorduk değil mi? A yapıları, entegreler vesaire vesaire diyorduk. Trifectalar diyorduk, artık onun içindeyiz. Bak, özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Önümüzde bir katman 2 var. Belirli, tamam mı? İnşa edilmiş bir blok zinciri var. Ve sadece bizim yapmamız gereken ağ yapısı var. Ve bu ağ yapısı da bu komisyonlarla birlikte hani yakımlara gelecek, komisyonlar olacak vesaire vesaire, bunların hepsine bahsedeceğim. Fiyatı çünkü büyük oynaklık getiriyor. Seviyelerden bahsedeceğim. En önemli detaylardan bahsedeceğim. Çünkü biz yıllardır bekliyoruz abi, bak fark etmiyoruz ama aradan 2 yıl geçmiş, 2-3 yıl geçmiş. Bunları böyle konuşmak lazım. En önemli konular. Takım çalışıyor. Katman 2 Shibarium'un resmi likit stake'ini bahsedeceğim. Zaten Finans DAO'da da zaten paylaşılmıştı. Bunun üzerinde zaten Satoshi bunu yayınlamıştı. Abi çok önemli konular. Gerçekten önemli konular. Bu artık böyle sisteme girdiği zaman baya bir yol kat edeceğiz. Ben 29 Şubat'ta demiştim. 7'sinde her an bir senaryo çizebiliriz. Her an bir haber gelebilir diye 29 Şubat'ta bahsetmiştim. Şimdi 25'inde bu piyasa genel olarak, küresel olarak ondan da bahsedeceğim. Küresel olarak 25'inde ben abi nakite geçilecek mi geçilmeyecek mi bundan da bahsedeceğim bu videoda. Çünkü çok önemli 25'i. 7'si güncellemelerle alakalı bir durumdan bahsedeyim tabi. Şimdi bu stake'lerle alakalı. Ne oldu mesela Shiba Swap'ta, değil mi? Stake'ler vardı. AP oranları ilk başlarda daha fazlaydı ve SHIB'in fiyatına 1-2 ay içinde inanılmaz etki etti. 15 katlık bir yükseliş geldi. Demiştim ya bak, Certik vardı. Certik güvenlikle alakalıydı ve direktman swap geldi ve fiyatı 15 kat arttı ve ne oldu? Zamava geldi şimdi de. Shibarium güvenlikle alakalı ve Shibarium da şimdi kapıda. Demek istediğim e, bahsettiğimiz seviyeler, mesela ne demiştim abi, 980 seviyesi demiştim ve oradan direkt 15 katı yaptı. Şu anda da 32 seviyesi. 32 seviyesini deniyor, hala deniyor, büyük bir şekilde kırdı. Şu anda da ne gibi durumlara gelecek onlardan zaten bahsedeceğim. Abi şu stake işlemi bizim için çok önemli, hatta ilk başlarda çok önemli. Getiri üretimi var burada. Yani bu inanılmaz bir şey. Yani bize ne gibi katkısı olacak? Fiyata katkısı olacak mı diye soracak olursanız abi, büyük ölçüde. Çünkü ortada bir komisyonlarla alakalı bir durum var. Getireceği hype var. Hype çok önemli. Shib'in kitlesi çok büyük. Yani fiyatında her an böyle büyük katkılar olabilir. Bunlardan böyle değinmek istiyorum. Bak, yapay zeka zaten inanılmaz bir şey ve bu yapay zekayla geliştirecekler. Bu ticaretin ve bu yönetimin bu şekilde böyle ilerlerse fiyatını zaten şu şekilde simetri bir üçgen var önümüzde. Her an bu senaryolarda bu simetri üçgenin Bitcoin'de de yaptığı gibi, bakın aynı şekilde bu simetriyi şurada yaptı, bakın. Şunun aynısını burada yaptığı gibi yapabilme şansı çok yüksek. Yani yukarı yönlü takasını da zaten buradan aşağı yönlü kıracağını söylemiştim. Senaryolar bu şekilde abi, bakın. Güncellemeler geliyor, tweetler geliyor. Bunlar çok güzel bir şey. Fiyatıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Ortada bir rekabet var. Birazdan o haberlere değineceğim. O bahsettiğimiz şeyleri değineceğim ama şunu da söyleyeyim. Paul'un açıklaması güzel oldu. Bu biz yani sıkıntı yok. En azından 66.000 seviyesinin üzerinde kalabilme şansı daha yüksek şu anda. Korku endeksine bakacağız. Her şeye bakacağız ama şuna değinmek lazım. Kesinlikle bak, en önemlilerinden birisi şu anda rekabet çok önemli. Bütün meme coinlerinde şu anda bir rekabet var ve kitlesi daha büyük olan ve 10. sıralamada olan şu anda SHIB var. Yani bizim sıralamamız daha büyük. 10. sıralamadayız abi, bu şaka maka değil yani, rekabetin daha büyük olduğu için her an bir Shibarium'un kapıda, yani adamlar bunu, yani ben kesin gözüyle bakıyorum. %70 gözüyle bakıyorum. Yani artık böyle kesin böyle update edecekler ve bir de geldiği zaman da şuna bakacağız. Otomatik mi olacak bu yakımlar? Manuel mi olacak? Çünkü manuel olduğu zaman ben içeride dururum abi. Ben uzun vadede beklerim. Hani sıkıntı yok. Çünkü fiyatının nerelere geleceği çok belli. Büyük ölçüde, büyük rakamlarda. Hani tek bunu beklemek lazım. Bunu kafadan çıkarmamak lazım. Önce bir manuel olması lazım. Gelecek, gelecek. Otomatik olursa kendi kafalarına harbiden sıkarlar yani. Bu hiç iyi bir şey olmaz. Ortada bir rekabetin olduğunu, Pepe'nin, Ploki'nin, şimdi bildiğimiz üzere WUF geldi mesela. ADA çıkaracak. Bütün coinler kendi meme coinlerini çıkaracak abi. Büyük bir rekabet olacak. Öncü şu anda kim olacak? O önemli. Yani rekabette ilk sıralara kim gelecek? Bak, fark ettiyseniz, bak en önemlisi, Solana'nın şu anda iki tane mimi var. Ee, Yani Bonk var. WUF geldi. WUF. Bak, unutmamak lazım bunu. Rekabet olduğu yerde aslında
içeri girelim mi girmeyelim mi söz konusu burada aslında. En önemlisi bu. İçeri girelim mi girmeyelim mi, neler yapalım. Hani nerede satalım, nerede alım yapalım vesaire vesaire diyoruz ya, adet toplayalım mı? Şunu söylemek istiyorum. Şimdi stake işlemleri de gelecek, stake işlemleri de gelecek. Herkes içeri daha fazla girecek ama belirli bir süre olacak tabi. Adamlar 3 aylık yapacak, 6 aylık yapacak ve bunu bilen ekibi bunun likit havuzuna bakacak. Likit havuzu ne kadar o beklenilen seviyede gelirse fiyatını daha fazla arttıracak ve yani oradaki stake işlemleri yapanları da tabii ki düşünecekler. Yani bunlar çok önemli. Umarım anlamışsınızdır bunu. Umarım anlamışsınızdır. Çünkü daha önceden de böyle oldu. Bak şunu düşünüyorum. Daha önceki senaryoların hangisi olduysa şu anda da oluyor. O senaryolarda yükseliş senaryosu olmuş zaten. Abi yükselişte her zaman bariz şeyler oluyor. Gerçekten her zaman geçmişte ne olduysa aynısı oluyor. Bak söylediğim şeyler inanılmaz önemli. Bitcoin'den bak şunlara böyle değineceğim. Volatility'den bahsedeceğim. Korku indeksinden de bahsedeceğim ama Bitcoin'in yaptığı simetri üçgenin aynısını burada yapıyor. Şu anda aynısını yapıyor. Eminim ki 7 yani bugün 7 Mart saat 10'a kadar şu atağı artık böyle kesin belli edeceğini düşünüyorum. 10'da bu atağın daha böyle belirgin halde olacağını, yani aşağı yönlü inerse de şayet artık bu aşağı yönlü bir formasyonun olduğunu, aşağı yani takosun olduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda eğer ki 32-33 seviyesini kırarsa, ki kıracak gibi gözüküyor. Umarım şu temennim şu yukarı yönlü olacak ve şu simetriyi kıracağı yönde şu anda. Yani bu simetriyi kırarsa şu anda sıkıntı yok. Dedim ya, saat 10 olduğu zaman 4 saatlik grafikte 10 olduğu zaman kendini o zaman belli edecek. Yani şu anda saat 10'u beklemek daha mantıklı. Bu şekilde böyle olaya bakmak lazım. Şu anda market cap ve hacimde düşüklük var. Ama bu çok büyük bir düşüklük değil. Fiyatı 46'lardaydı ve şu anda 31'lerde 32'lerde onun düşmesi. Fiyatı binlerdeydi, 500'lerdeydi hatta. Yani ona göre gayet iyi. Asıl önemli olan da ne biliyor musunuz? Bu tweetlerin tabi benzer halde gelmesi, 9 Mart Cumartesi günü bunun artık böyle lansmana girmesi ve Powell'ın yaptığı açıklamalar ve şu anda formasyonun da gayet yukarı yönlü olduğunu söyleyebilirim. Yukarı yönlü diyorum ama 66.800 üzerine kapatırsa tabi yukarı yönlü olur. Oralara geldiği zaman da zaten anlarsınız. Söyleyeceklerim bu kadardı aslında ama şundan bahsetmek istiyorum. Şu anda şunu değinip direkt ben geçeceğim. Çünkü son olarak bunu söylemezsem olmuyor abi gerçekten de. Gerçekten içerideki herkes şu anda sabırsız, endişeli. Ama fiyatı ne zaman böyle artsa devam düştüğü zaman küçük bile bir panik stresi, acaba daha mı çok düşecek algısını bu adamları yaratmaları gerekiyor. Bak şuna da küçük bir değinelim. Şuna da küçük bir değinelim. Çünkü her videoda buna değinmek istiyorum. İnanılmaz önemli. Market cap'in şu anda hacmi gerçekten de büyük. Hani neye göre? Şu bahsettiğimiz 2021'deki deli gibi yükseliş var ya, hani ona nazaran şu anda daha yükseliyor. Çünkü önünde bir halving var. Yani baksanıza daha büyük ölçüde ve yaptığı şu anda göstergeler onun 2021'dekinden daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Bak tek hacimde nereden baksanız daha önceki senaryonun yaptığı gibi yapmamış ama burada da bir düşüşler illaki oldu. Bak düşüşler illa oldu. Sonrasında devamlı yükselişler geldi. Şunu söylemek istiyorum. Devam hiçbir zaman yükselmeyecek. İlla ki de düşüşler de olacak. İlla ki böyle yükseldiyse böyle de düşüşler olacak. Bunu unutmamak lazım. Böyle bir düşüşte alım yapmak gerekiyor diye soracak olursanız abi her an bombayı daha büyük patlatabilirler. Daha büyük patlatabilirler. Tabi hani sizin nerede dur demenizin de harbiden bilmeniz gerektiğini unutmamak lazım. Nerede dur demesini de bileceksin abi. Şundan korkuyorum. Geçen de bahsettiğim gibi burada bir trend var takoz. Bak bu kırılırsa söyleyeceğim. Gerçekten de söyleyeceğim. 85'in altına inerse bir korku endeksinin daha fazla artacağını ve yeni yatırımcının da satacağını söyleyebilirim. Panik algısı illaki yaratacaklar. Panik algısı illaki yaratacaklar. Bu panik algısı ne zaman olacak? En azından mal toplamak için çok harika bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Bunların hepsine değineceğim. Akşamki video daha güzel olacak. Bak bahsettim ya burada saat 10'da her an bir kırılım gelebilir diye söylemiştim. Bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. Akşam 10 gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.